18. yüzyılın başlarında Osmanlı dünyası büyük bir değişimin eşiğindeydi. Avrupa'da bilgi hızla çoğalıyor, kitaplar geniş kitlelere ulaşıyordu. Osmanlı'da ise bilgi hala sınırlı çevrelerin elindeydi. İşte tam bu dönemde Erdel'den İstanbul'a uzanan sıra dışı bir hayat hikayesi ortaya çıktı. İbrahim Müteferrika. O yalnızca Osmanlı'da ilk Türkçe matbaayı kuran bir isim değil, Batı'yı yakından tanıyan, Doğu'yu içeriden bilen ve bu iki dünya arasında düşünsel bir köprü kurmaya çalışan bir aydındı. Bu videoda onun matbaanın gölgesinde kalmış fikirlerine ve Osmanlı'nın geleceğine dair sorunlarına nasıl çözüm önerileri getirdiğine yakından bakıyoruz. İbrahim Müteferrika daha çok ilk Türkçe matbaanın kurucusu olarak bilinir. Ama o Türk çağdaşlaşma tarihinin ilk öncülerindendir. Bilim ve kültür tarihimiz açısından da önemli bir şahsiyettir. Müteferrika, devletin siyasi ve askeri yönden yenilenmesi, çağdaşlaşması ve Avrupa'daki yeniliklere ayak uydurması yönünde çok değerli fikirler ortaya koyan bir aydındır. Kaynaklar İbrahim Müteferrika'nın kimliği hakkında yeterli bilgi bulunmadığı konusunda fikir birliği içindedir. İbrahim Müteferrika Macaristan'da, bugünkü Romanya'da Cluj adını taşıyan Kolozvar şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi muhtemel olarak 1674 yılı olarak verilir. Kalvinist olduğu iddia edilen fakir, Hristiyan bir Macar ailesindendir. Asıl adı ve ailesi bilinmiyor. Şehrin Kalvinist Koleji'nde rahip olmak üzere okurken 1692 ya da 1693 tarihinde Tökölü İmre'nin o zaman bu şehri elde eden Habsburglara karşı ayaklanması sırasında Osmanlı askerlerinin eline esir düşer ve İstanbul'a getirilir. Burada köle olarak satılır. Kendisini kurtarmak için Macarlardan kimse fidye ödemez. Efendisi de çok zalim bir kişidir. Bu yüzden kölelik hayatının zorluklarına dayanamayarak zor altında Müslüman olur ve İbrahim adını alır. Türkçeyi, İslami ilimleri çabuk öğrenerek yükselir. Hatta 1705, 1711 veya 1711-1714 yılları arasında Müslümanlığı savunmak için Risale-i İslamiye adında bir kitap bile yazar. Daha sonra müteferrikalık, padişah ve sadrazamın hizmetinde bulunma ve haceganlık, Osmanlı'da yazı işleri, defterdarlık ve nişancılık memuriyetleri rütbesine kadar yükselir. İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olmadan ve Osmanlı'ya esir düşmeden önceki hayatı da büyük tartışma konusudur. Burada tartışılan husus onun inancı meselesidir. İbrahim Müteferrika'nın zamanından önce ve ilahiyat öğrenciliği sırasında Macaristan'da Osmanlıların Erdel dediği Transilvanya'da başlıca 3 Hristiyan inancı birbirleriyle savaş halindedir. Bunlar Katoliklik, Kalvinistlik ve Unitarius inançlarıdır. Unitarius inancını diğerlerinden ayıran taraf teslis inancını reddetmesidir. Bu yüzden Unitariusçuluk diğer iki inanç tarafından Hristiyanlığa aykırı Müslümanlığa yakın sayılmıştır. İbrahim Müteferrika Unitarius inancının ilahiyat okulunda okumuştur. İslam'ı bilmeyen biri değildir. Katolik Habsburgların yönetimi altında yaşamaktansa Osmanlılığa geçerek Müslüman olduğu da kabul edilir. Unitariusçuluk yalnızca bir inanç farklılığı değildir. Bu inanç mensupları matbaacılık, coğrafya bilgisi ve bilimcilikte iyi yetişmiş kimselerdir. Bunların taşıdığı bu vasıflar aynı zamanda yalnız o zamanki Erdel'de değil, Avrupa'nın Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerinde zamanın en ileri düşünürleri olan kimselerde de bulunan özelliklerdendir. Yine bu inanç mensupları
kilise taassubuna karşıdırlar. Din devlet ayrımını savunurlar. İnanç özgürlüğü fikrini ileri sürerler. Fizik, matematik, astronomi ve tıp alanında yeni bilgileri geliştiren kimselerdir. Macaristan'da matbaacılığı ilerletenler de bunlardır. İbrahim Müteferrika'nın geldiği bu gelenek onun Osmanlı'daki hayatına yön verir. Büyük bir bilim adamı olmamakla beraber coğrafya ve mıknatıs hakkındaki yazıları Osmanlı tarihinin en büyük ilim adamlarından biri olarak kabul edilen Katip Çelebi'nin eserlerine verdiği katkı, onun hem batıdaki hem doğudaki ilim alanlarını iyi tanıyan bir kişi olduğunu gösterir. Oradaki askeri, siyasal ve bilimsel ilerlemelerden haberi olduğu gibi Avrupa'nın doğusunda bulunan Moskov ülkesindeki en son gelişmelerden de haberdardır. İbrahim Müteferrika, Usulül Hikem fi Nizamül Ümem isimli çok değerli bir eser yazmıştır. 53 yaşında kaleme aldığı bu eser 1731 yılında Sultan 1. Mahmud'a sunulmuştur. Bu eserin amacı Osmanlı devlet düzeninin bozulmasını ortaya koymak, Avrupa devletlerinin güçlenmesindeki nedenleri araştırmak ve kalkınmak için Osmanlı Devleti'nin neleri öğrenmesi ve alması gerektiğini belirtmektir. Müteferrika kitabında önce şu üç siyasi düzenden bahseder. Bunlar monarşi, aristokrasi ve demokrasidir. Bunlardan asıl olarak demokrasiyle ilgilenir. Bu üç düzen içinde demokrasiyi en üstün görür. O zamanki Avrupa'da en ileri milletlerin demokratik düzende bulunan milletler olduğunu belirtir. Bunlara Hollanda ve İngiltere'yi örnek gösterir. Bunların kanunlarının ilahi olmadığını, akıl yoluyla bulunmuş felsefi ilkelere dayandığını söyler. Daha sonra eserinde askeri kurullar ve askerlik yöntemleri üzerinde durur. Avrupa devletlerinin ve en son Rusya devletinin nasıl güçlendiğini, bunların karşısında Osmanlı Devleti'nin nasıl gerilediğini ve zayıf bir duruma düştüğünü anlatır. Ona göre tek çare bunların yöntemlerini benimsemektir. Coğrafi keşifler dolayısıyla Avrupa ticaretinin dünya ölçüsünde genişlemesi, Amerika kıtasının bulunuşunun önemi de dikkat çektiği konulardan biridir. Bu sebeple fizik ve astronomi gibi bilimlerle bugünkü jeopolitik anlamdaki coğrafya bilgisinin devlet yönetimindeki önemi üzerinde durur. Bu bilgilerin gelişmediği bir ülkede güçlü bir devlet olamayacağını anlatır. Ona göre dünyadaki değişikliklerin farkında olmayan, coğrafya bilgisinden mahrum olan adamların yönettiği devlet pusulasız gemi gibidir. Avrupalıların yeni kıtadaki ve eski kıtayı çevreleyen denizlerdeki gelişmelerine karşılık Osmanlıların ve bütün İslam dünyasının derin bir cehalet içinde bulunmasının tehlikelerine dikkat çeker. Bu şekilde yönetilen İslam ülkelerinin bir gün Avrupa devletlerinin hakimiyeti altına gireceğini haber verir. Avrupa'dan ders alan, oradaki gelişmelerin en faydalı olanlarını seçmesini bilen Çar Petro'nun nasıl başarılı olduğuna işaret eder. Osmanlı Devleti de aynı şeyi yapmazsa ileride Osmanlı ülkelerinin Rusya karşısında güçsüz kalacağını da söyler. İbrahim Müteferrika Avrupa'da yeni askerlik kuruluşlarını, düzenini anlatır. Bu kuruluşlarda meydana gelen silah değişikliklerinden, taktik ve strateji yeniliklerinden bahsederken ilk defa nizam-ı cedid terimini kullanır. Bu tabiri ilk kullanan odur. Geleneksel düzen anlayışı yerine çağdaş düzen kavramını ilk getiren kişidir. Kitabında Osmanlıların eski savaş yöntemlerini uzun uzadıya eleştirir. Osmanlı ordularının yenilmesinin bu eski savaş yöntemlerinden kaynaklandığını belirtir. Coğrafya bilgisine ve askerlikte haber almaya çok önem verir. Yeni askeri üniformanın önemi, askeri disiplinin anlamı, alayların tertip ve nizamı, ordunun savaş sırasındaki düzenlenişleri de
onun dikkat çektiği konulardandır. İlk defa piyade, süngü, ateşli silahlı süvari, piyadenin tek saf halinde fakat zikzaklı olarak düzenlenmesi ve bu sayede ateş gücünün artırılması yöntemiyle parola terimlerini kullanır. Avrupalıların ortaya koydukları yeni askeri düzeni ve askerlik hilelerini öğrenmenin ve uygulamanın bir zaruret olduğuna dikkat çeker. İbrahim Müteferrika'ya göre Osmanlı askeri gücünün çöküşünün temel nedeni askerle sivil alanın birbirine karışmasıdır. Bu videoda Osmanlı matbaacılığının kurucusu olarak tanınan İbrahim Müteferrika'nın kimliğini ve özellikle Osmanlı siyasi ve askeri düzenine dair ortaya koyduğu çağdaşlaşma fikirlerini ele aldık. Onun aydın kimliğini, bu fikirlerin en açık biçimde ifade edildiği Usulül Hikem fi Nizamül Ümem eseri üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Müteferrika bu yönüyle yalnızca bir matbaacı değil, Osmanlı düşünce dünyasında çağdaşlaşma fikrinin ilk sistemli savunucularından biri olarak öne çıkar. Eğer bu tür tarih anlatımlarını faydalı buluyorsanız, videoyu beğenmeyi ve yeni içerikler için kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.